Herkese merhaba. 49. bölümden selamlar. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Bugün özel bir bölümle karşınızdayız. Erving Goffman'ın Damga kitabını okuyacağız. Kitap bu arada benim beklediğimden aslında tam benim beklediğim dönemde 1963'te yazılmış İngilizce. Türkçe'de 2014'te Heretik Yayınları tarafından çevrilmiş. Çevirmeni de Ş. Geniş, L. Ünsal'dı, S. N. Ağırnaslı. İsimleri yazmıyor. Yani bir Ee, tek Levent Ünsal'dı biliyorum. O Evet. da zaten Heretik'in kurucusu. Yani neden yazmamışlar garip bir tercih ama öyle söylemiş olalım çevirmenleri. Sen nasıl buldun kitabı? Yani bence gündelik ilişkileri anlamak için iyi bir kitap. Özellikle işte damgalı dediği insanları anlamak için falan. Bayağı örnekler üzerinden alıntılarla nasıl bir şey olduğunu, o hissin, o insanların nasıl düşündüğünü ve bu olayın nasıl çıktığını aslında nereden ortaya çıktığını falan anlatıyor. O yüzden iyi bir gözlem kitabı gibi geldi bana. Benim kitapla ilgili bugün bir şey dikkatimi çekti. Kitap damgalı insanların işte konumlarıyla ya da günlük hayatta yaşadıklarıyla yukarıdan işte bir iktidar tarafından düzenlenen bir zemini araştırmıyor. Mesela o garibime gitti. Yani damgalı insanlar ve diğer insanlar arasında böyle daha yatay bir ilişkiyi ele alıyor gibi. Mesela şey demiyor hiç ya da bilmem benim aklıma gelmedi. Böyle işte bu sokaklar öyle dizayn edilmiştir ki, kamu binaları öyle dizayn edilmiştir ki işte bu damgalı bireyler şöyle olsun falan filan. Yani bir iktidar tarafından düzenlenen ya da iktidar tarafından kullanılan bir güç ya da dışlama pratiğini ele almıyor mesela. Daha çok böyle toplum içindeki o insanlar, damgalılarla diğer insanlar arasındaki ilişkiyi ele alıyor gibi geldi. Belki şurayı söylemek lazım ilk önce. Goffman zaten sosyolog değil. Gündelik hayattan yola çıkarak bir şeyler anlatan biri sürekli. Yani işte Benliğin Sunumu bir önceki kitaplarından. Orada da zaten gündelik hayatı inceliyor aslında. İşte bu damgada zaten alt başlığı örselenmiş kimliğin idare edilişi üzerine notlar. Ee, Yani burada da zaten direkt görebiliyorsun adamın ne yapmaya çalıştığını. Biraz e, Goffman nerede doğdu, ne yapmış ondan bahsedebiliriz. İşte 22 doğumlu, 82 ölümlü. Amerika'nın etkili sosyologlarından biri ama aslında Kanadalı. Kanada'da doğmuş. Ve izlediği şeyler aslında sosyolojide gündelik hayatın içinden işte birbirimize nasıl davranıyoruz, nasıl bir rollenme oluyor toplulukta, işte o benliğin sunumu nasıl gerçekleşiyor gibi şeylere bakıyor. Toplumsal etkileşimlerdeki rollere bakıyor. Bu Damga kitabında da Damga'nın toplum içindeki işte özelliklerini inceliyor. Böyle çok akademik bir şekilde yazmıyor asla. Evet, evet, Diğer güzel. kitabı da öyle değildi diye Hmm. hatırlıyorum. Notlar yazmış ya, gerçekten bir not edasıyla yazmış yani. Yani buradan yola çıktığı için zaten Goffman herhalde şeyi beklemek biraz abes olur. Başta söylüyor çünkü. Yani insanlar hep işte bu damgalı denilen kişilerin normal ve normal olmayan aslında yani damgalı dediğimiz ve damgasız arasındaki ayrım. Hep psikolojik olarak nasıl hissettiğini falan araştırırken ben şeyi yapacağım diyor öncesinde. Toplumdaki etkileşimlerine bakacağım diyor. Baştan kendini belli ediyor diyebiliriz. Şimdi Tamam. damga nedirden Evet, buradan damga nedir'e geçelim ya. Damga nedir? aslında damgayı ilk başta biz şey olarak algılıyoruz ya bir sıfatmış gibi algılıyoruz ya. Goffman şey diyor damga bir niteliği değil ilişki biçimini ifade eder diyor ilk başta. Yani bir özellik işte engellilik, aksan gibi şeyler tek başına bir damga oluşturmaz aslında. Ancak toplum o özelliği kusur olarak gördüğünde ve sen işte bir topluluğun içinde olduğunda o damgalaşmaya başlar. Damga olacak bir şeyse. Yani ona da zaten toplumun kendisi aslında bir etkileşimle karar veriyor. O yüzden tüm kötü özelliklere mesela damga diyemiyoruz. Yani bencilliğe damga demek mesela absürt kalıyor bir yerde. Çünkü bencillik öyle bir şey değil gibi. Yani o ilişkiye girdiğin şekliyle bir damga oluşturuyorsun. Ve bunu tek başına oluşturabileceğin bir yetki de yok sende aslında. Bir toplumun içinde oluşan bir ilişki türünden
bahsediyor. O yüzden de aslında değişebilir bir şey olduğunu da ifade ediyor Goffman. Ve damgayı aslında şöyle üçe ayırıyor. Bedensel sıkıntılar, yani fiziksel olabilir işte görünen sıkıntılar. Bir diğeri ahlaki şeyler. Mesela işte cezaevinde yatmak, suçlu olmak, sol radikal olmak, sapkınlık, bir bağımlılığının olması gibi şeyler. Bir diğeri de toplumsal dediği onlar da ırk, ulus, din, işte cinsel yönelim özelindeki damgalar. Böyle bir üç ayrıma şeyi var damgayı. Aslında burada damganın nasıl ortaya çıktığını da şöyle bir yerden anlatıyor. Toplumsal kimlik ve bireysel kimlik ayrımı yapıyor kitabında Goffman. Bu toplumsal kimliğinde aslında toplum tarafından bize verilen özellikler olduğunu söylüyor. Yani işte kadın olmak, erkek olmak, göçmen olmak, işçi olmak, beyaz yakalı olmak, yani toplum tarafından senin algılanış şeklin aslında. Bireysel kimlik ise aslında dışarıya kendini tanıttığın kimliğin. Yani kendinin içindeki şeyle uyuşsa da uyuşmasa da dışarıya kendini nasıl tanıttığını anlatan kimlik diyebiliriz. Burada damganın ortaya çıkışı da bu ikisi arasındaki gerginlikten oluyor aslında. Ya bu ikisi arasında belirgin farklar varsa, mesela sen kendini işte toplumdaki bir kadın olarak algılanıyorsun ya mesela diyelim ki. Ama sen lezbiyensen ve bireysel kimliğini de böyle tanıtıyorsan orada bir uyumsuzluk oluşuyor aslında. Çünkü toplumdaki kadın heterodur gibi bir normalimiz var bizim gündelik hayatta. Bu ikisi arasındaki uyuşmazlıklar, gerginlikler aslında damgaların ortaya çıktığı yerler. Yani sen bir işçiysen senin hobin olamaz. Tenis oynamıyorsundur büyük ihtimalle falan gibi bir varsayımımız var bizim. Ama bir işçi tenis de oynayabilir mesela. Çok Ya da da absürt bir yere varmıyor aslında pratikte. mesela Ama daha düşününce o karşıtlığı anlayabiliyorsun. Mesela biraz daha şey örnekler var ya, atıyorum işçi örneğinden gidelim. Atıyorum bir işçiyi çok lüks bir otele ya da lüks bir restorana falan filan almayabilirler anladıkları anda. Onun Hı normal bir hı, işçi olduğunu. Ya aslında bu damganın da biraz dışlama tarafı var yani. Ha, damgalısın ve hayatına devam ediyorsun gibi bir şey değil. Seni belli yerlere almayıp belli yerlere sıkıştırabiliyorlar işte. Sen işçiysen, tamam, işte tenis oynayamazsın. Ama futbol oynamak, halı saha yapmak ya da futbol maçı izlemek tam senlik bir aktivite. Sen devam et hı oradan hı. yani gibi bir yere konumlandırıyor. Bunu da aslında işte o senin dediğin O toplumsal toplumsal kimlik. kimliğe uygun davranmış oluyorsun aslında yani. Senden beklenen bu çünkü. Evet. Abi sen işçiysen gidip Rafael Nadal'ın Djokovic'le maçını izleme yani. Bu şey vardı ya, bizim bir şarkıcının mesela Bülent Serttaş bir gün bir tenis maçında en önde izlerken bir Instagram hikayesi ya da post atmıştı ya da bir fotoğrafta yer almıştı ve insanlar bir anda hani ona böyle senin ne işin var ya orada, sen ne alakasın falan filan demişlerdi. O da işte ya benim doğum günümdü demişti ama aslında sonradan şey de çıkmıştı ortaya. Hani adam teniste çok ilgili bir adammış yani. İzlemeyi, o ligi, fikstürü falan filan takip etmeyi çok seven bir insanmış ama işte dışarıdan bizim bakış açımıza uygun olmadığı için herkes yadırgıyor mesela o adamın bir tenisle ilgilenebiliyor olmasını aslında. Böyle bir, nasıl denir? Çelişkiyi aslında kabul etmiyor toplum. Diyor ki hayır abi, sen Hı hı. ne alaka ya? Senin ne işin var burada falan gibi. Tabii bunlar daha bir yandan da yumuşak örnekler. Çünkü hani atıyorum Bülent Serttaş'a verilen tepki sadece işte sosyal medya üzerinden verilen bir tepki olabiliyor ya da onu hala kabul ediyor belli ölçülerde normal olarak. Ses geliyor mu arkadan? Birazcık geldi. Geliyor. Afyon patates gelmişti. Mesela Afyon patatesi kızartmalık olarak bilinirken bu kızartmalık patates olmayabilir. Dayatmayın. Patatese bir şey dayatmayın. Falan gibi. Aslında şey diyecektim yani. Biraz da o damganın şey yönü var ya, onu da vurguluyor aslında. Yani damga sizin bütün hayatınıza tesir eden bir şey olmak zorunda değil. Sizin bütün yönlerinize tesir eden bir şey olmak zorunda değil. İşte Bülent Serttaş örneğinde bir kişinin, bir de erkek, hani hetero, işte bıyıklı, genel bir Türk fenotipinde olan bir insanın sadece bir yönü, tenisle ilgilenen yönü onu damgalar hale geliyor mesela. Geri kalan hiçbir Hı yönde bir hı. sıkıntı olmayabilir gibi bir Yani noktaya da getiriyor. mesela
Normal hayatında o adam bu damgayla bu kadar net yüzleşmiyor olabilir ama bir tenis maçında göründüğünde asıl damgası ortaya çıkıyor o Evet. adamın yani. Yani damga zaten böyle bir şey aslında. Şeyde Gufman da bunu anlatıyor. Mesela sen o sana atfedilen toplumsal kimliği bozan bir şey yaptığında toplulukta o zaman zaten ortaya çıkıyor senin damgalı olduğun aslında. Yani çok fiziksel bir damgan falan yoksa tabii ki bu onun için konuşuyoruz yani. Mesela ben seninle konuşurken işte abi benim 10 yıl içeride şeyim var, hapsim var işte yattım demediğim sürece sen bunu bilmeyeceksin ve senin gözünde ben damgalı olmayacağım zaten. Evet. Ve biz normal hayatımıza benim normal olduğumu varsayacaksın sen. Çünkü toplum böyle bir şey aslında. Bir varsayımla birbirimize iletişim kuruyoruz, birbirimizle harekete geçiyoruz. Ben sana işte abi gel şurada yemek yiyelim diyorum, şurada kahve içelim diyorum. Seni evime davet ediyorum sonra falan. Yani bu varsayımlar üzerinden bir yaşayış içindeyiz gündelik hayatta biz aslında. Bunların kırılmaya başladığı yerler bizim o bireysel kimliğimizi öne çıkardığımız yerler. Benim işte radikal sol olmam mesela. İşte ne bileyim benim sazı çok iyi çalabilmem mesela falan. Bunu bilmediğin zaman hiçbir şeyi değiştirmez ama bildiğinde birçok şeyi de değiştirebilir. Bu arada damga iyi kötü diye bir şey de yok yani. Aslında İyi tam ve onu kötüden soracaktım. çok Şimdi mesela biz şu ana kadar en azından kötü örnekler verdik ya. Senin mesela bir saz çalabiliyor olman aslında Türkiye'de çok artı bir şeydir ya. Hani hem geleneklerine bağlılık hem bir açıdan bir yeteneğin olması falan filan. Sen birçok yani yerde böyle el üstünde tutulan biri olursun. Yani keşke. ha? Keşke. Ya Mesela mesela ş- bu damganın şunu iyi çalışması nasıl gerçekleşiyor aslında onu soracaktım. ya şöyle bir şey olabilir. Sen benim hakkımda bazı bilgiler biliyorsun ya ben Sivaslıyım. Mesela saz çalıyorum. İlk aklına ne geliyor? Alevi olmam falan gelir. Yani bu çocuk Alevi dersin. Öyle bir Ha. şey var mı? Öyle bir korelasyon. Benim öyle bir bilgim yok. Yani ilk aklına gelecek şey damga, oradaki damga mesela benim Alevi olmam ortaya çıkar bir anda. Alevi değilim bu arada arkadaşlar da. Yani Bunu bilgi da böyle kötü bir yanlış da şeymiş olmasın gibi. diye. Yani bilgi yanlış da olmasın diye söyleyeyim. Ama zaten saz da çalamıyorum. Yani faraza bir şey üzerinden konuşuyoruz. Yani onu ifade edersen de mesela anında. Bu da yeni bir beni damgalamış ve bir yere koymuş oluyorsun aslında. Yani iyi veya kötü olacağı senin nezdinde bir şeye dönüşüyor orada. Tamam. Ama bir tane iyi damga özelliği yok mu ya? Konuyu biraz oraya getirmeye çalışıyordum. Yine kötü bir yere çıktık. Türkiye'den konuştuğumuz için de herhalde böyle oluyor. Hayır. Senin bakış açına göre değişir zaten ki damga öyle bir şey ya. Mesela birazdan şeyden bahsedeceğiz. İşte damgayı yönetmekten bahsettiğimizde sen damgayı nasıl yönetmek istediğine göre değişiyor iyi ve kötü durumu. Mesela sen damganı bir dayanışma unsuruna dönüştürmek istiyorsan benim Alevi olduğumu bilmen çok iyi bir şey olabilir. Benim LGBT plus bir birey olduğumu bilmen çok iyi bir şey olabilir. Mesela. Tamam. Anladım. Veya benim 10 yıl yatarım olduğunu bilmen içeride senin de rahatça bir şeyler yapabileceğini ima edebilir bu yanımdayken falan. Bu iyi bir şeydir aslında yani. Şey olarak olmasa da etik olarak olmasa. Yani iyi ve kötü ayrımı aslında senin nezdinde toplumun neresinde olduğuna göre sen hangi damgalı tarafındasın toplumun ona göre değişiyor. Yani baktığında Sünni beyaz Türk erkeksin ya sen toplumun damgalı tarafında çok zor olursun yani abi. Bir yatarın olması falan lazım belki içeride işte. Bir ne bileyim sapık olman falan lazım. Ama iyi bir damga yok mu o Bir, zaman? Yani şey olarak diyorum toplum nezdinde genel olarak benim bulunduğum konumdan bağımsız ama girdiğim her yerde beni çoğu yerde en azından beni daha hoş karşılamalarına sebep olabilecek bir şey var mı? yani toplumun çoğu yerinde zaten hoş karşılanabilecek bir şey yapıyorsan bu normaldir. Tamam. Yani Yani damgasız olursun aslında. o zaman damganın ya olumsuz olan damga olumlu olan her şeyde normale atılıyor gibi. Öyle ama nereden baktığına göre de değişiyor bu iş. Anladım. Yani nereden baktığına göre sen damgasız mısın, sen damgalı mısın? Sen hangi damgayı taşıyorsun ve hangi normalin
var senin? Normali neye göre belirlediğine göre değişiyor yani. Çünkü ben bu toplumun normlarına uyan bir insan değilim mesela kafa yapısı olarak zaten. Benim damgalım bu toplumun normlarıyla çok uyuşan bir insan mesela. Benim damgalım AKP'li falan yani. Niye gidiyorsun? Öyle. Benim damgalım Akit okuyan bir insan yani. Benim damgalım AKP'ye oy vermiş biri yani. Senin damgalın da belki Kılıçdaroğlu'na oy vermiş. Belki de HDP'ye, DEM Parti'ye oy vermiş O zaman falan buradan gibi bir durum. biraz da şey çıkıyor. Damga aslında bizim diğer insanlara dair birçok şeyi daha iletişime dahi geçmeden anlamamıza vesile olan bir şey. Bir araç haline de gelmiş oluyor aslında. Aslında hem kendi yönetiminde olan bir şey hem de toplumla karşılıklı gelişen bir şey. Yani toplumun çoğunluğu zaten damga oluşturur orada. İçinde bulunduğun toplumun çoğunluğu damgayı oluşturan şey. Ama sen orada olmasan o damga da olmayacak. O yüzden sen de oluşturuyorsun aslında o damgayı gibi bir durum var yani. Biraz da ön yargı gibi bir şey. Ama şu ana kadarkilerden ön yargı aslında. Biz çünkü biraz şeyden konuştuk. Şu ana kadar en azından. Daha böyle siyasi, politik mesajlar taşıyan damgalar üzerinden Hı konuştuk hı, ama kitapta mesela işte sakatlıkları da örnek veriyor. Yani hı bir hı. uzvun Fiziksel kaybı. görünür olan şeyler mesela çok net bir damgadır aslında yani. Evet. İşte bir uzvun kaybı ya da zihinsel bir e, sıkıntı ya da uzuvların yeteri kadar iyi çalışmaması e, veya işte yapılan bir ameliyat sonrası vücutta kalan iz gibi şeyler de aslında birer damga ve bunlar aslında çok da politik, en azından bu diğerleri kadar politik olmayan mesajlar taşıyan damgalardan. Ve hatta Hı hı, gizlenmesi ya da değiştirilmesi de daha zor. Yani çünkü uzvunuzu bir şekilde gösteriyorsunuz yani. Ya da insanlar fark hı edebiliyor. hı. Dolayısıyla bir tık daha böyle farklı bir kulvar aslında. Demin o ayırdığımız üç çeşit damga. O üçüncüyü de söylemedik sanırım. Üçüncüyü de söylesem. Söyledim. Ha, söyledik mi? Tamam. Hı hı. Ee, yani bunların demek ki gerçekten işte hayat içerisinde farklı alanlara, farklı görünürlüklere işaret ettiği noktalar var gibi bir yere geliyor. Peki buradan Yani, biraz da şeye geçelim ya aslında. Bu damganın gündelik hayat içerisindeki işleyişine. Ya şöyle diyor Gufman, damgalı bireyin kendine has bir deneyimi vardır ve o da aslında o birey ona biçilen kaftanın farkındadır diyor toplum içinde. Yani toplum içinde nasıl göründüğünü bilir bir anlamda. Onun da bir önden farz ettiği bir durum vardır diyor. Buna da aslında ego kimliği diyor Gufman. Hissedilen, refleksif ve öznel gerçeklik kendin hakkında nasıl göründüğünü bilmek sana acı verir diyor. Sen damgalıysan aslında. Senin işte fiziksel bir damgan varsa veya işte toplumsal dediğimiz ırksal bir damgan veya işte dinle ilgili bir damgan varsa veya bir suçluysan, bir sapkınsan, radikal sol veya sağda bulunuyorsan bir yandan sen o toplumla uyuşmak isteği üzerinden de bir gerilim yaşıyorsun. O yüzden nasıl göründüğünü bildiğin yer o ego kimliği oluşturduğun. Yani kendi kafanda bir şey var. Ben böyle gözüküyorum fikri var. Bunu toplumsal ve bireysel kimlikten ayrı bir şey olarak söylüyor. Yani mesela toplumsal kimlik neydi? Toplumun sana verdiği kadın, erkek, göçmen, işçi, şu bu olma. Bireysel kimlikte dışarıya kendini tanıtma şeklin aslında. Ama ego kimliği daha içsel bir şey. İçeride düşündüğün bir şey. Sen bir ortama girdiğinde bir insan sana baktığında onun gördüğünü düşündüğün şey gibi bir durum. Ya mesela e, bir ayağın, bir bacağın protez olsun. Sakat birinden bahsedelim. Şöyle bir şey düşünüyorsun ya bir ortama girdiğinde. Bu insanlar ya o görünür bir şekilde var olduğunu varsayıyorum. Bu insanlar beni şu an şöyle düşünüyor. Okey diyorsun. Sonra aslında bu ilk başta toplumsal kimlikten yola çıkarak bunu oluşturuyorsun. Sakat kimliğini alarak. Ama sonra o ortamda o insanlarla iletişime giriyorsun. Gündelik bir şeyin oluyor falan oluşuyor. Sohbetin, şunun bunun. Oradan sana e, davranılan şekillerden bir hissedilen şey oluşturuyorsun. Ama bu da aslında senin etki edebileceğin bir şeydi. Refleksif olması oradan. Ve öznel olması da bunu içeride yaşama. O grupla olan ilişkin üzerinden bir ego kimliği oluşturuyorsun aslında. İçeride bir kimlik oluşturuyorsun kendine. İşte mesela ben şöyleyim, sakatım ama
bacağım hakkında kolayca şaka yapabiliyorum bu ortamda. Ben sakatım ama onlarla bilmem ne etkinliğine, trekking'e gidebiliyorum rahatça falan gibi bir e, bakış açısı içerideki aslında. Senin nasıl oluşturduğuna göre şekillenen ama aynı zamanda refleksif olan, o toplulukla da ilişki içindeyken geliştirdiğin bir şey. Dinamik bir yapı diyebiliriz. Ego kimliğini de. Yani o damgalı bireyin nasıl bir deneyim yaşadığını anlamak için böyle bir ego kimliğinden bahsediyor Goffman ve aslında hakkı da. Yani insan kendi içinde bir kimlik de oluşturuyor. İletişime geçerken belirli gruplarla, insanlar. Mesela burada şey bir örnek veriyor. Ee, Birilerinin yanındayken yani bir cüceden bahsediyor. Kitapta cüce Hı dediği için hı, ben de cüce diyorum. Birileri yanındayken bu cüce işte Orta Çağ'ın saray eğlencelerindeki soytarıların yaptıklarını yapıyor. Aynı alaycı kahkahayla, hızlı ve komik hareketlerle bir soytarı rolü yapıyor aslında. Bir nevi bir oyunculuk yapıyor aslında. Fakat sadece arkadaşları yanındayken kukulatasını ve zillerini bir tarafa atıp gerçekte olduğu gibi bir kadın olmaya cesaret edebiliyordu diyor. Zeki, hüzünlü ve çok yalnız şeklinde bir anlatısı var. hı Bu hı, mesela aslında biraz o toplumsal kimlikle de başa çıkma stratejisine de şey yapıyor. Yani o çatışmaya girmiyor. Çünkü buna da değinelim. Toplumsal kimlik aslında senden biraz da bir şeyler bekliyor ya. Ve sen o beklentileri toplumsal kimliğe vermediğin zaman da biraz dışlanıyorsun. Bu damganın biraz da pratik hayattaki hareketi gibi bir şey. Yani bir bu örnekte mesela şey, sen cüceysen eğer senin sürekli komik olman lazım. Şaklabanlık tırnak içinde yapman lazım ve hani bu tarz biri olman lazım. Sen eğer cüceysen başka bir yerde de ona örnek veriyordu. Mesela bir cücenin bir taktiği varmış işte. İnsanlar sürekli gelip şaka yapıyormuş falan filan ya da böyle hani gözlerinden aşağılayıcı bir şekilde bakıyorlarmış falan. Diyor ki hı böyle hı. durumlarda hemen diyor soğuk bir bakış edinirdim diyor üzerimde. Ve onlara bana öyle bakanlara anında böyle soğuk işte buz gibi bir bakış atardım ve hani onlar ne benimle iletişim kurabilirler ne de dalga geçebilirlerdi diyor mesela. Bu beklentilerle mücadele edilen bir nokta var aslında orada. Yani tamam damgalısın ama bu toplumsal kimliğin yani senden senin damgana uygun olarak hareket etmen de bekleniyor. Uymadığın takdirde de başka bir iletişim biçimine evriliyorsun aslında. Ya aslında buna damgayı yönetmek diyor Goffman. Yani damgayı bir şekilde yönetmen gerekiyor. Yani bu yönetim şekli sana bırakılmış bir şey. Toplum içindeki seninle kurulan ilişkiyi kontrol etmek aslında bir nevi. Bunun da çeşitleri var. İşte ilki tamamen kimliğini gizlemek, üstünü kapatmak. O işte fiziksel bir şeyden bahsetmiyorsak tabii ki kapatılabilir bir şeyse o damgayı gizlemek üzerine. İkincisi o damgayı yaratan şeyin görünürlüğünü azaltmak üzerine. Bunlara biraz İşte örnek ver ya. Birer örnekle geçelim. Yani daha hem akılda kalıcı olsun. o kimliğini gizlemek dediğimiz şey aslında mesela de senin 10 yıl içeride yattığını hiç kimseye söylememen. Bunu bilenler harici bir ortamda. Yeni bir ortama girdiğinde geçmişinden bahsederken bundan hiç bahsetmemen gibi bir şeyden bahsediyor. Buna passing diyor. Türkçesi de gizlemek olarak geçiştirmek gibi bir durum oluyor. İkincisi dediğim o farkın, damgayı yaratan farkın görünürlüğünü azaltmak. Covering diyor ona da. O da şöyle bir şey aslında. Fiziksel bir damga düşünelim. Mesela kolun protez olsun ve hep uzun kollu giymek gibi bir durumdan bahsediyor aslında yani. O damgayı hissettirmek, dışarıya ilk olarak vermemek. O görünürlüğü azaltmak. Aslında bunu biz online'da falan da yapıyoruz. Dijital kimliklerimizde falan da yapıyoruz. Oralara geleceğiz sonrasında. Bir diğer şey de bilgi denetimi diyor. Burada da aslında kiminle, nerede, nasıl o damgayı hissettirecek veya belli edecek bilgileri paylaşıp paylaşmamam. Yani mesela ben iş yerinde benim işte alkol bağımlılığımı yani alkol bağımlılığından bahsedecek bir durum olmadığı için o da paylaşma ihtiyacı duymuyorum veya paylaşmak istemiyorum o alanda. Ama bir arkadaş grubunda kolayca paylaşabilme durumum var. Yani oradaki bilgi denetimini yapma gücünden bahsediyor.
yeni bir ortama girdiğinde kendin hakkında neyi söyleyip söylemeyeceğin aslında biraz. Bu kontrol mekanizmasından bahsediyor. Bir diğeri de grup hizalanması dediği şey. Orada da aslında damgayı özümsemek, kabul etmek gibi bir durum. Yani bu damgayı e, açık olarak taşıyabilmek, ifade edebilmek, işte hatta damga üzerinden bir direniş oluşturmak. Böyle bir ihtiyaç var tabii ki. Veya bir dayanışma grubu oluşturmak. İşte e, nasıl diyebiliriz? Var İşte aslında. LGBTQ'lar, işte Engelli Yardımlaşma Vakfı, bilmiyorum şu an salladım. İşte böyle bir dayanışma ortamı oluşturarak, belirli bir çizgide durduğunu belli ederek, hani bir şeyleri kabul ederek bir yerde durmak, kabullenme, dayanışma, direniş çizgisi oluşturma veya siyasi bir hedef varsa işte oradan yola çıkarak bir örgütlenme olabilir. Buna şeyi de örnek verebiliriz aslında. Amerika'da bu dernekler oluyor ya, işte en bilindiği Anonim Alkolikler Derneği falan. Ya da Hı hı. işte cilt hastalığı neydi? Sedef mi? Sedef hastalığı gibi hastalıkların da mesela dernekleri oluyor ve insanlar orada işte bir çember oluşturup anonim de gidebiliyorlar. Dışarıdaki hayatından da bahsetmesine gerek yok. Orada bir çember oluşturup Hı hı. yaşadıklarını anlatıyor, hissettiklerini anlatıyor ve eğer tırnak içinde düzeldiyse kendisine göre o zaman gruptan çıkabiliyor ya da dışarıda iletişim Hı hı. kurabiliyor ve ama genelde mesela bu gruplar şey Goffman da ona benzer bir şey söylüyor. Bu gruplar genelde sadece orada buluşan gruplar oluyor. Yani orada o hissi Hı hı. paylaşıp dışarıda mesela devam etmiyorlar. Çünkü o grubun biraz da öyle bir etkisi vardır ya. Yani senden de biraz beklentiler olur. Mesela Hı hı. alkoliklik açısından diyelim. Belki de sen seviyorsun ya da dışarıda bu çok işine yarıyor. Ama bir yandan da hani bırakman gerekiyor sağlık sorunları sebebiyle. Orada kötü yanlarını söylemelisin yani. İyi yanlarını söylememesin. Bu da o grubun aslında yarattığı bir iletişim düzlemi veriyor. İyi veya kötü olabilir. Ee, Hı hı. Ya burada şeyi söylemek lazım. Damgayı yönetmek zaten bunlardan birini seçip öyle yönetiyorsun gibi bir durum değil. Bunların her birini kullanabilirsin hayatında. evet. Yani bir yandan işte alkolikler grubuna giderken bir yandan bu bilgiyi iş arkadaşlarınla paylaşmayabilirsin. Veya başka hiç kimseye, kendinden başka hiç kimseye bile söylemeyebilirsin. Kimliğini gizleyebilirsin. Orada passing dediği şeyi yapabilirsin. Veya covering dediği şey de alkol kullanmadığın ortamlarda işte e, biraz bundan bahsedip bağımlılığın olduğundan bahsedip ama öyle bir grup dayanışmasına gittiğini söylemeyebilirsin falan. Burada şey bir örnek var. O çok güzel aslında. Ee, Sakat derneklerinin başkanları diyor, yetkililerle görüşürken sanki engel yani sakatlıkları yokmuş, damgaları yokmuş gibi davranırlar. Olabildiğince normalmiş gibi gözükürler diyor. Ama geri dönüp işte o vakfın içindeki diğer üyelerle, diğer damgalılarla beraber olduklarında ise damgalarını onlara da göstermek, hani ben de sizdenim demek durumunda kalırlar diyor. Aslında bu senin dediğin gibi yani iki tarafta iki farklı yolu izliyor bu damgasıyla alakalı olarak. Çeşitlendiriyor onu ve Hı aslında hı. duruma göre e, konum alıyor gibi bir yöntem bu. Evet. Yani bu özellikle grup hizalanmasında şöyle bir şey de var. Siyasi bir yere de gidebilir böyle bir hizalanma diyor. Onu da şöyle bir alıntıyla anlatayım. Nihai siyasi hedef farklılığa ilişkin damgayı ortadan kaldırmak olduğunda kişi bu girişimlerin hayatını bizatihi siyasallaştırdığına ve en başından beri kendisinden esirgenen normal hayattan daha da uzaklaştığına tanık olabilir. Her ne kadar bir sonraki kuşaktan olan yoldaşlarının daha çok kabul görerek onun çabalarından büyük fayda görme ihtimalleri olsa da. Yani o, o siyasi hedefe ulaşma uğruna o grup hizalanmasını yapıyor ama bütün hayatını kaplayan bir yerde de olabiliyor bu durum. Ondan bahsediyor yani. Yani o kendi normalini oluşturmaya çalışırken aslında tam radikal bir şey yaptığı için bir keskinlik oluşturuyor aynı zamanda. Bu ileriki işte yoldaşları dediği aynı durumda damgalanan insanların işine yarayacak olsa bile kendi hayatında radikal bir şey yaptığı için aslında o normal olma hissini asla hissedemediği bir yerde yaşıyor sürekli. Uçlaşmak böyle bir şey yani aslında gündelik hayatta. O grup hizalanmasını buradan
kuruyor mesela LGBT artı pluslar. Yani normalleşmek istiyorlar. Hı hı. Bir normali zorluyorlar yani. Yani onların karşısında normal var ya, onlar damgalı. Hı hı. Ve onu değiştirmeye çalışıyorlar aslında, ama bu süreçte de aslında e, bizatihi işte siyasallaşıyorlar bir yerde. Geri dönülmez bir şekilde kendi hayatlarında. Parmakla gösteriliyorlar çünkü. Ya burada şimdi iki tane şey var benim aklıma takılan. Bir, şimdi damgalıyı normalin üzerinden tanımlıyorsun ya. Teorik anlamda bunu böyle, pratik anlamda da Hı böyle hı. yapıyorsun. Ya bir yerde işte beyazlar var. Oraya iki tane siyah gelince diyorsun ki bunlar damgalı yani. Hani siyah bunlar yani diyorsun. Mesela şimdi sen bu damgalıyı normal üzerinden tanımlıyorsun ya. Benim burada aklımda olan soru şu oluyor. Normalin tanımını genişlettik diyelim. O zaman normal normallikten çıkıyor ya. Yani Yo, as aslında burada şey bir sıkıntı var. Nasıl diyeyim? Biraz damgayı ortadan kaldırmaya çalışmak gerekiyor gibi. Normalin içine kendini atmaktansa. ama damgayı ortadan kaldırmak demek aslında normal olmak demek. İşte Yani şöyle bir şey var. Sen bir damgayı normalleştirmek istiyorsan veya yani toplumsal hayatta normaller gibi yaşamak istiyorsan, senin yapman gereken şey normalin bakış açısını değiştirmek. doğru. Aslında biraz Yani zaten söylesen. şöyle bir şey. Normal ve damgalı aslında somut bir şey değil yani. Somut kişiler değil, somut bir topluluk değil, şu değil, bu değil. İkisi de bir bakış açısından oluşan gruplaşma aslında yani. Hı hı. Ve çok değişken, dinamik, sürekli, yani bazı konularda sürekli olmasa da genelde çok değişken şeyler yani dönem. Bu şey gibi aslında o ikili bakıştan çıkmak gerekiyor gibi biraz. Yani bir tarafta damgalılar, bir tarafta normaller dediğin sürece sanki o damgalı ve normal ayrımı hep olacakmış gibime geliyor benim. Yani bundan sanki biraz böyle çıkmamız gerekiyor gibi. Sanki bu damgayı ortadan kaldırmak istiyorsak ya da o insanların hayatlarını tırnak içinde normal kılmak istiyorsak. Ya şöyle bir şey, bence damgayı tamamen ortadan kaldırmak diye bir şey yok. Yani toplum ama böyle ilerliyor. Yani sen damgalı oluyorsun mesela ve zorluyorsun, bir şekilde radikalleşiyorsun falan. Sonra bir anda norm haline gelmiş oluyor ve sonra yeni bir damga ortaya çıkıyor. Şeyden, cinsiyetten, işte heteroseksüel ve homoseksüel ilişkiden düşünelim. Yani şu an heteroseksüel ilişki çok normal bir şey ya. Bunun tam tersi de olabilirdi ama homoseksüel ilişkiler çok normal ve heteroseksüel ilişkiler damgalı da olabilir bir süre sonra. Bourdieu diyordu eril tahakkümde 20. yüzyılın başlarında en azından Fransa için de Fransa içi için konuşuyordu. İnsanların Birinci Dünya Savaşı'na giderken yani o eşikte işte homoseksüel ilişkilere sahip olması çok normalmiş ve hatta birbirlerine işte aşk mektubu falan yazıyorlardı diyor. O dönem mesela daha normal bir şey. Hatta biz bunu şeyde de çok konuştuk mu bilmiyorum da Sahlis'te, Levi-Strauss'ta falan filan da yani o ilkel kabilelerde de hani böyle bir seksüellik bir kalıp değil aslında. O Hı hı, orada herkes kafasına göre takılan bir e, ya da yani homoseksüel olduğunda başına bir iş gelmeyen bir toplum yapısı aslında. Bir de şey vardı. Ben ona çok şaşırmıştım. Mesela şimdi biz damgalardan bahsediyoruz ya. Foucault şey diyordu. 17. yüzyıl mı 16. yüzyıl mı ne? İşsizler mesela hapse atılıyormuş. Ben ona çok şaşırmıştım. hı. Yani işte Hatırlıyorum, evet o. delilerle beraber deliler, işte katiller, tecavüzcüler, hırsızlar falan filan ve işsizler. Bunların hepsi aynı yerde hapiste kapalı tutulan grupmuş mesela. Damga o dönem öyle bir şeyken işte 300-400 yıl içinde şu an günümüzde cinsiyet kalıpları biraz daha sertleşip işte daha heteroseksüellik bir normal haline gelip işsizliği de damgalı gruptan çıkararak böyle yeni bir toplum oluştu aslında. Yani bizim içinde olduğumuz bir yapıdayız şu an gibi. Hatta bu şey de var ya yani Aslında LGBTQ'da 2002'ye kadar falan psikolojik hastalık, psikiyatrik hastalık falan hı diye hı. geçerken ondan sonra kaldırılıyor. O da aslında hani böyle biraz toplum nezdinde olmasa da en azından hani böyle bir otoriteler tırnak içinde nezdinde psikolojik hastalıktan Hı işte hı. damgalı olmaktan, damgadan çıkarak daha normal bir hale geliyor aslında. Evet, mesela onun nedeni de işte bu grup hizalanmasının yapılması dediğimiz şey. Yani bir sürecin sonucunda gelen bir olay mesela.
O hastalık kitabından çıkarılması olayı falan. Yani burada e, pasif bir şekilde işte o geçiştirme veya üstünü kapatmaya gibi durumlar olduğunda bu sonuçların elde edilme olasılığı çok düşük bir yerde kalıyor. Senin normalleşme olasılığı çok absürt bir durumda kalıyor diyebiliriz herhalde. Toplum veya tarihsel olarak baktığımızda. Aslında sen Foucault'dan bahsettin ya, Foucault da çok güzel okunur bir kitap yani. Bu, bilmiyorum okumuş mudur, etkilenmiş midir? Yaklaşık aynı dönemler. Sanmıyorum. Amerika'da ya biraz. Bir de ben Hı aslında en başta o yüzden dedim. Foucault mesela aynı olayları, yani bu damga kullanmıyor da, öyle hatırlıyorum, ya da damgayı böyle bir teorik kelime olarak, kavram olarak almıyor ama iktidarla ilişkisini ele alıyor. Toplumla ilişkisinin de yanında. hı. Hı. Çünkü orada mesela bir zemin oluşturuyor yani. Sizin normalinizi zaten iktidarlar oluşturuyor. Dolayısıyla hani bunu böyle iktidar dışında okumak Foucault için mesela imkansız bir şeyken, Goffman aslında biraz hani böyle o devletin, işte iktidar aygıtlarının falan dışında toplum nezdinde böyle bir karşılıklı, hatta kitapta da mesela çok politik şeylere girmiyor. Bizim burada dediğimiz hani LGBT oluşumları ya da daha sol oluşumlar, Amerika'da o dönem işte hippiler falan filan, bunlara girmiyor. Kitap 63'te yazılıyor ya. 50'de 60'ta New York kaynıyor mesela bu tip şeylerle. Hiç onlara değinmiyor. Daha böyle işte, ne denir? Yumuşak, yani politik olmayan açılardan ele alıyor aslında. Ha, bunun bir avantajı da şöyle. Yani bu kötü bir şey de demiyorum. Çünkü bize şeyi de sağlıyor. Yani politik olmadan da bunu düşünebilmeyi sağlıyor. Bu da bence değerli bir şey yani. Hani o etkileşimleri de, yani insan insan etkileşimlerini de görmeyi sağlıyor. İnsan iktidar etkileşimleri dışında. Yani tabii ki ben zaten şeyi reddettiğini düşünmüyorum çok. O tarafı reddettiğini de düşünmüyorum çok. Yani bahsetmiyor gerçekten. İşte kitapta toplasan kaç kere eşcinsel olmaktan falan bahsediyor. 3 kere falandır herhalde. Yani birkaç bir yerde yazıyor. Ama üzerine hiç çalışmamış, durmamış falan. O net. Bilmiyorum, kişisel bir şey mi, tavrı mı, şu mu bu arada. Hiçbir bilgim yok. Ama o işte Foucault'un bahsettiği, anlattığı sürekli iktidar güç ilişkileri kısmını reddedebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir sosyoloğun da yani. Reddederse çok absürt olur. Abi Yani o normalin oluşma şeklini reddederse. bunlar Amerikalı ya. Bunlarda şey var. Daha böyle bireyci işte. Yani tamam, bir normal olabilir ama bu normalde yine toplum açısından, toplum kendi oluşturmuştur tarzı bir kafada da olabiliyor bunlar. Çünkü o iktidar mevzusu bunlarda, yani şöyle düşün. Avrupa'da çok net bir iktidar var ya. İktidar tekeli var süreç içinde oluşan. İşte krallıklar, bilmem neler. Ya en basitinden Osmanlı var. Avrupa'da herkesin de bildiği yani. Bir tane kral var, işte her yeri fethediyor falan filan. Amerika çok öyle değil ya. O yüzden onlarda öyle iktidar o kadar da korkutucu bir şey değil. Veya hatta belki de o kadar kale alınacak bir şey de değil. İnsan daha önemli, birey daha önemli falan bir kafada da olabiliyor onlar. O yüzden tam kestiremiyorum. Yani bilinçli mi ele almadı, yoksa önemsemedi mi, umursamadı mı, tam kestiremiyorum o açıdan. Bu arada Goffman Kanadalı. Trump'a göre Kanada köyü işte Amerika'nın. Ne yani, böyle mi gideceğiz? Evet, anlıyorum demek istediğini tabii ki. Ee, Yani bilemeyiz gibi duruyor şu an. Nasıl düşünürdü? Ama dediğin gibi olabilir tabii ki. Biraz çok daha soft, radikal olmayan bir yerden e, anlatıyor. Ve hatta yani zaten bunu aslında böyle anlatması da zaten o şeyi gösteriyor yani. Böyle gördüğünü gösteriyor ilişki biçimini yani. Çünkü bu da bir tercihtir ya. Gündelik hayat siyasidir diyoruz zaten. Yani ben bağıra bağıra diyorum bunu yani. O demek ki böyle bir şey düşünmüyor aslında gibi bir yanı da var. Buradan biraz da günceli konuşalım aslında. Çünkü mesela kitapta hiçbir internet, yani doğal olarak tabii internet ya da o televizyon ya da o teknolojiyle alakalı bir bu arada buraya başka diyeceğim var mı kitaptan teorik olarak? Yok, sanırım yok. Yani şey olarak biraz tamamlayıcı olarak anlattık kitabın nelerden bahsettiğini. Hı hı. Çünkü bu biraz daha bizim yorumlarımız üzerinden dönecek bir soru olacak ya, o yüzden biraz Hı hı. oraya geçmek de istiyorum. Günümüzde mesela hani bir internetin aslında çok daha beter bir şekilde damgalayıcı olduğunu görebiliyoruz gibime geliyor benim. Yani mesela
kitapta da işte bizim verdiğimiz örneklerde de hani biraz daha işte fiziki bir aynı atmosferde olmak, fiziken aynı yerde bulunmak üzerinden örnekler veriyoruz biz ama günümüzde mesela e, Instagram üzerinden, Twitter üzerinden işte başka başka yerlerden, TikTok üzerinden falan filan çok kez hani böyle çeşitli daha da fazla damgalar insanlara yakıştırılabiliyor, üzerine atılabiliyor falan mesela. Ee, Bununla alakalı ne dersin mesela? Senin yorumun ne olur? Yani biraz çok şeye geçtik internetle beraber. O işte bireysel kimliği istediğimiz şekilde daha verebilme ortamına geçtik aslında. İşte LinkedIn'de, Facebook'ta ilk başta, Twitter'da, Instagram'da. O yüzden böyle fiziksel olmayan damgalardan bahsediyorsak şu an biraz daha o algı yönetimini yapmak çok daha kolay bir hale denk geldi yani artık bu dönemde. Ama aynı zamanda bu denetleyici bir durumda. Yani kendini görünür kılıyorsun bir şekilde. Zaten Gufman da bunu diyor. Görünür olmak aslında bir denetimle beraber de gelir. Yani zaten o kontrol etmek, bilgiyi, ilişkiyi kontrol etmek derken ondan da bahsediyor. Yani hem görünür olmak istiyorsun, o bireysel kimliğin dediğin şeyle onu ifade etmek falan. Ama sen aynı zamanda kontrol altına da girmiş oluyorsun. Bir şey ifade ettiğinde, görünür olduğunda internette. Ha, ona uygun davranmak zorundasın bundan sonra gibi bir durum var. Burada mesela şey bir soru soracağım. Şimdi biz internetle aslında birçok daha farklı yaşam tarzını da görüyoruz ya bir yandan. Hı Yani hı. şöyle bir durum var aslında. Hem istediğimiz kişiye istediğimiz an bir damga yapıştırabiliyoruz. Üzerine damga fırlatabiliyoruz. Ama bir yandan da e, bazı şeyleri o kadar çok görüyoruz ki o artık bizim için bir damga tesiri yaratmıyor. Yani alışıyoruz ona. Ha normalmiş diyoruz mesela. Sence peki Hmm. şu an hangisi daha baskın? Yani şu an mesela bu damga süreci e, biz daha çok mu alıştık? Yoksa hala hani o damganın o ne denir gücü eskisi kadar var mı yani? Güzel soru. Belki süreci hızlandırmış olabilir diye düşünüyorum. O e, normale dönme sürecini veya bir şeyin damgalı olma sürecini internet ortamı çok hızlandırmış olabilir ve daha dinamik hale getirmiş olabilir. Daha kaygan bir zemine taşımış olabilir. Çünkü çok tepki üzerine bir ortam ya artık bizim yaşadığımız dünya. O tepkiler de aslında damgayı oluşturan o kümülatif birikintiler diyebilirim. O yüzden o süreci hızlandırmış ve her şeyin bir kaygan zeminde ve oluştuğunu düşündüren bir yerdeyim yani. Ee, iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çünkü yani bir şey açısından iyi olabilir, bir şey açısından çok kötü olabilir gibi geliyor böyle konuşunca. Bir de aslında Yani şeye de mesela yol aç. LGBT artı plus'ların görünürlüğü açısından iyi olabilir. Ama onlara karşı nefretin görünürlüğü açısından çok kötü bir şey falan. Çünkü sosyal medyada çok rahat işte o kaygan zemin dediğim şey o. Çok rahat taraf değiştirebiliyorsun, çok rahat öfke kusabiliyorsun. Tepki üzerine bir yer orası yani. Ve aktif olarak yapıyoruz bunu. Aktif olarak tepki gösteriyoruz bir şeylere. Bir de şey diyecektim. Biz bu gruplaşmadan bahsettik ya damgalıların aynı ortamda işte birbirini sezip bazen iyi olan dayanışma sergileyebilecekleri bazen de işte o ortam dışında da bir gruplaşmaya işte bir vakıf altında falan filan sivil toplum kuruluşu altında da birbirlerini bulmaya yönelik bir gruplaşmadan bahsettik. Hı hı. Sanki internette bu gruplaşma şu an oluşuyor gibi. Yani insanlar birbirini buluyor. Hatta burada şeyi de eklemek lazım. Yani Instagram'ın o Reels'larında ya da Twitter'da biz bir şey beğendiğimizde ona benzer içerikler önümüze çıkıyor ya. Yani o bubble'ı, o grupları aslında biraz yaratıyor gibi sosyal medyalar kendiliğinden. Ama bu sanki dayanışmaya değil, daha çok diğer tarafa nefret kusmaya yönelik bir Kutuplaştırmaya. kutuplaştırmaya ve nefret kusmaya yönelik bir itiriyor bizi. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Mesela şöyle bir şey diyor Goffman mesela. Damgalı birey normaller gibi saygı görmeyi beklerken, böyle bir beklenti içerisindeyken aslında normallerin dahi kendi arasında böyle bir saygı gösterdiği yok. Yani bu biraz böyle şey bir beklenti oluşuyor yani. Hayali bir beklenti
Hı oluşuyor hı. gibi bir noktaya geliyor. Hatta işte bununla alakalı kitapta şey örnekler de var. Ben hani bir kadının bir damgası var, şimdi hatırlayamıyorum. Kadın şey diyor, yani ben bu damgadan dolayı böyle kahrolmuştum. Ama hani sonradan böyle diğer kadınlarla tanışınca işte o insanların da başka sorunları olduğunu ve bu sorunlardan dolayı yine damgalandıklarını falan filan görünce dedim ki yani demek ki herkes de, yani bu normaller de kendi arasında o kadar saygılı değille getiriyor aslında. Hı hı. Şimdi bununla alakalı mesela aklıma İnceliler geldi benim direkt. Yani İnceliler nedir işte? Hani bu kadınlar bize bakmıyor. Sanki biz damgalıyız. Damgalıyorlar kendilerini aslında. İşte ben çirkinim, kısa boyluyum, uzun boylu değilim, göbekliyim falan filan diye bu insanlar bana bakmıyor. Şimdi burada da bir gruplaşma var işte yine aslında. İnternet üzerinden dönen. Yani damgalı olan bireyler, inceller birbirlerini buluyor ama bu bir dayanışma doğurmuyor. Bu incellerin geri kalan herkese saldırmasına yol açıyor mesela. Bu da garip bir şey. Çünkü gruplaşmanın da her zaman iyi sonuçlanmayacağını görmüş oluyoruz buradan yani. Damgalı bireyler arasındaki. Yani şey bir vaka, güzel bir vaka inceller o konuda. Çünkü yani böyle net bir gruplaşma yok. İçinde çok farklı şey var, kitleler var. İşte bazen genç kızlar var, bazen işte bodyciler var, bazen ne bileyim sevgilisi olan tipler var falan. O da enteresan bir şey yani. Yani çok farklı bir topluluk olduğu için belki o gruplaşmayı tam yaşayamıyor olabilirler orada bir ortaklığı diyeyim. O grup hizalanmasını içselleştiremiyor olabilirler. O yüzden bir biçim almıyor. Daha ileri gidemiyor gibi bir durum var anladığım kadarıyla. Peki grup hizalanmasını yaşadıklarında bu onları dayanışmaya iter mi sence? İter bence. Neden itmesin? İter. Ya çünkü biraz da şey gibi, hizalanmayı nefret üzerinden de yapabilirsin ya. Dayanışma duygusu yerine nefret üzerinden de bir hizalanma yapabilirsin gibime geliyor benim. Yani Hı hı. ve bu sebeple de aslında hani ne denir? Daha böyle sonucu iyi olmayan, yani sonucunda bir hak talep etmezsin de karşı tarafın haklarına dair bir saldırı yapabilirsin. Dolayısıyla hani sanki o gruplaşma kendiliğinden iyi bir şey değil. Yani iyi bir şey olabilir ama kötü bir şey de olabilir gibime geliyor benim. Evet, evet, tabii olabilir yani. Şey değil. Mesela cezaevinde aynı hücrede yatmış 10 arkadaşın grup hizalanması nasıl iyi bir şey olabilir bilmiyorum. Ya iyi bir şey olabilir tabii ki biliyorum da çok iyi bir şey olmaz galiba. Bir çete falan kurabilme şeyi olur mesela. Veya beraber rehabilitasyona da gidebilirler Ya çıkınca ama biz onun ihtimali çok az şeyde diye mesela düşündüğüm için. ilk konuştuğumuz kitap olabilir, o korsanlıktan falan konuştuk ya, mahkum bir grup vardı orada, çete. La Nuestra Familia. Ha mesela onlarda hani orada bir network oluşturuyorlardı aslında hapishanede ve dışarıda da devam ediyorlardı. Onun dışında işte bu Daltonlarda falan da içeri girmek bir nişanedir falan mesela yani. Hı hı. Öyle bir sonucu da olabiliyor. Yani şöyle aslında o gruplaşmanın duygusu biraz önemli ve onun yönlendirilme duygusu biraz önemli. Çünkü mesela İncel hareketinde de biraz şey ya, o nefret onları ayakta tutan bir şey. Yani onları bir araya Hı getiren hı. şey aslında o normallere, artık onlar kimse, duydukları o nefret yani. Ee, Ama dediğim gibi aslında biraz da bu internetle e, sanki biraz daha bana şey gibi geliyor, damgalara karşı en azından daha böyle umursamaz bir şekilde iletişim sürdürüyoruz biz gibime geliyor. Bu bence görece iyi bir şey. Ya mesela atıyorum şu an bir sakatlık durumu olduğunda bir insanda bu çok Hı anormal hı. değil hiçbirimiz için. Yani biz o insana öcü görmüş gibi yaklaşmıyoruz yani. Gibime geliyor benim. Yani öyle olabilir. Biraz da işte o internetin verdiği bir özgürlük var. Karşılıklı olmama hali özgürlüğü, yüz göz görmeme özgürlüğü, Hı hı. yani göz göze bakmama falan özgürlüğü var. Oralardan dolayı çok rahat iletişim kurma ihtimali yüksek tabii. Evet o anlamda daha fazla açık olabiliyoruz. Çünkü herhangi bir bana mesela şu an Instagram'dan şuradan buradan mesaj atabiliyor yani. Ve o kişi sakat da olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Bir de diğer Ve taraftan. yani sen onu görsen de sıkıntı değil. Hı Ama hı. yüz yüze olduğunda o kişiyle karşı karşıya oturduğunda o zaman farklı bir şey oluşuyor o kişiyle. O damgayı maruz kalmak falan. Bir de diğer taraftan Damgaya. sanki daha umursamazlaştırıyor. Yani daha duyarsızlaştırıyor. Atıyorum çünkü şey ya, internette sana
5000 kişi o damganı söyledikten sonra sen duyarsızlaşabilirsin o damga atfına gibi. Hı hı. Ya bu bir ihtimal olarak söylüyorum. Her senaryoda bu böyle olur diye değil. Çünkü bazı insanlarda bu böyle mobbingvari bir kötü sonuca da yol açabiliyor ama bazen de hani o insanları duyarsızlaştırıyor o damgaya dair. Bu da mesela Hı hı. bilmiyorum iyi mi kötü mü ama özetle şunu söylemek mümkün herhalde yani internetle beraber bu damga ve damgalama, gruplaşma, toplumsal kimlik, bireysel ego ve bireysel hisler aslında çok değişmiş yani. Ben o kitapta okurken onu fark ettim. Çünkü verdiği örnekler çok lokalken bizim şu an yaşadığımız dünya hiç o kadar lokal değil yani. Evet, yani şu an çok daha farklı bir yerden işliyor o damga. Gündelik hayatta karşılaştığın zaman biraz daha e, benzer yerler var ama internette çok başka yerlerden işliyor galiba şu an artık. Ve o da büyük ihtimalle işte senin dediğin gibi etkisi oluyordur yani gündelik hayatta da ister istemez Abi şey çok bir korkunç yerde. ya. Ben gidip Arjantin'deki birinin damgasından bahsedebilirim şu an ya. Onun Instagram hesabının altında yani. Hı Hani hı. verdiği örnekler çok şey işte Londra'da böyleydik falan tarzı hani böyle. New York'ta böyle şeyler yapıyorduk da şu an yani ben gidip ne bileyim Washington'da biriyle dalga geçebilirim yani. Ya da empati de Evet. kurabilirim bu arada iyi yanı olarak. Hani o da imkan dahilinde. Sonuçta yani şunu önereyim ben insanlara. Hı hı. Bu kitabı okuyabilirsiniz bence. İyi bir kitap. Yani hiç okunmayacak bir kitap değil. Ama belki şeyle beraber okumak e, daha iyi olur. Söyledik ki Foucault'la beraber okumak falan daha bütünleyici bir bakış açısı var. Çünkü aynı şeye bakıyor gibiler ama biri makro düzeyde, biri mikro düzeyde bakıyor gibi. O yüzden tamamlayıcı bir yanı da var aslında. Böyle okumak çok daha keyifli olur ve daha anlaşılır kılabilir Evet. o düzeni. Bu bence bu arada bu kitap böyle temel hıyarlıkları almak açısından çok iyi. İnsanların birbirine karşı olan hani böyle saçma kabalıklarını, hıyarlıklarını. Hı hı, Ama hani böyle biraz daha işin teorisi damgalamanın süreci hakkında düşünmek gerekiyorsa aslında dediğin gibi Foucault'la beraber okumak iyi olabilir baya. Ee, Benim diyeceklerim bu kadar ya. Senin var mı eklemek istediğin bir şey? evet, benim de bu kadar kompakt bir bölüm olduğuna inanıyorum. Değilse yorumlarda yazın, tartışalım. Evet. Sen bir linç ye. Ama linç yiyeceksin bir şey demedin ya. Keşke biraz sınıf mınıf açsaydık. Biraz da e, sen biraz linç yeseydin. Şey, bu haftanın şarkısı Damga'ya özel. Bu haftanın şarkısı I Am Kin. Söyleyen de Colleen diye bir grup galiba. Şarkının ismi Ben Akrabayım, Ben Hısımım gibi bir şey. Ben Hısım'ım I Am iyi Kin. bir çeviri oldu bence. Şey, böyle soft bir tonu var. Güzel akıyor gidiyor şarkı. Teşekkürler. Dinleyelim. Öyle. Başka kitap önerileriniz de varsa bu arada ya da teorik anlamda kaçırdığımız bir şey de varsa deneyim de olabilir. Yazın. Hı hı. Öğrenelim, konuşalım. Teşekkürler dinleyen herkese. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. I'm getting to the broken I stack up. I'm getting to
stones may